Esrarengiz beyin salgını neden ortaya çıktı ve bu evrende ne yaşandı? Bunu henüz bilmiyoruz. İlk vakanın nerede görüldüğünü, enfeksiyonun ne zaman yayılmaya başladığını veya yetkililerin hangi önlemleri aldığını gösteren resmi bir belge elimizde bulunmuyor. Bu nedenle kaynağını ve gerçek adını bilmediğimiz bu enfeksiyonu araştırma boyunca geçici olarak VNX koduyla tanımlıyoruz. Bu virüsün resmi adı değil. Yalnızca dosya içerisinde kullanacağımız geçici bir sınıflandırma. Elimizde tamamlanmış bir salgın kronolojisi bulunmuyor. Şu anda yalnızca terk edilmiş tesisleri, karantina alanlarını, toplum mezarları, askeri noktaları ve salgını kontrol altına almak için kurulmuş olabileceğini düşündüğümüz müdahale sahalarını inceleyebiliyoruz. Bu dosyayı da geride kalan bu yüzler üzerinden oluşturuyoruz. Siz de Kozmonet Discord sunucumuza katılarak bu tarz lore araştırmalarına dahil olabilirsiniz. Araştırmamız New York eyaletindeki Champlain Valley çevresinde yoğunlaşıyor. Bölgede Dannemora, Leon Mountain, Redford ve Saranac gibi yerleşimler bulunuyor. Batıya doğru ilerlediğimizde Loon Lake ve çevresindeki daha geniş kırsal alanlarla karşılaşıyoruz. Kasabaların birbirine yollar, enerji hatları ve küçük yerleşim ağlarıyla bağlı olduğunu görebiliyoruz. Ancak salgının yalnızca Champlain Valley ile sınırlı olup olmadığını bilmiyoruz. Dış dünyada neler yaşandığını gösteren düzenli bir iletişim kaydı bulunmuyor. Telefonlar, radyolar, yayın tesisleri ve enerji santralleri hala yerinde duruyor. Fakat bu sistemlerin son olarak ne zaman çalıştığını, kimlerin kontrolünde olduğunu veya bölge dışında hala işleyen bir yönetim bulunup bulunmadığını doğrulayamıyoruz. Şu an inceleyebildiğimiz tek olay alanı Champlain Valley. Enfekteler hala insan mı? Onlara ne oldu? VNX ile enfekte olmuş kişilerde ağır davranış bozuklukları gözlemliyoruz. Enfekteler konuşma, muhakeme ve insanlarla normal şekilde iletişim kurma yeteneklerini büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Buna karşılık hareket, işitme ve çevresel uyaranlara tepki verme gibi bazı temel işlevlerini koruyorlar. Seslere yöneliyor, hareket eden hedefleri takip ediyor ve sağlıklı insanlara karşı doğrudan saldırgan davranıyorlar. Bölgede karşılaştığımız enfekteler aynı davranış biçimini göstermiyor. Bazıları yavaş hareket ederken bazıları yerde sürünüyor. Daha hızlı hareket eden ve kısa sürede hedefe ulaşabilen örnekler de bulunuyor. Bu farklılıkların enfeksiyonun aşamalarıyla mı, fiziksel durumla mı yoksa başka bir etkenle mi bağlantılı olduğunu bilmiyoruz. Enfektelerin çevreyi yalnızca görme ve işitme yoluyla algılamadığına dair gözlemler de mevcut. Kokuya veya yakın çevredeki biyolojik izlere tepki veriyor olabilecekleri düşünülüyor. Ancak bunu doğrulayacak bir tıbbi rapora ulaşamıyoruz. Hastalığın kuluçka süresi bilinmiyor. Enfekte kişilerin dönüşmeden önce ne kadar süre belirti göstermeden yaşayabildiğini de bilmiyoruz. Virüsün yalnızca ısırık ve kan temasıyla mı yayıldığı, yoksa farklı bulaşma yollarının da bulunup bulunmadığı belirsizliğini koruyor. Kirli yüzeyler, kanla temas etmiş giysiler, kontamine yiyecekler veya solunan hava ihtimaller arasında gösteriliyor. Fakat mevcut bulgular bu ihtimallerden herhangi birini kesinleştirmeye yeterli değil. VNX'in insan bedenini nasıl etkilediği ve hangi yollarla yapıldığı hala araştırılıyor. Leon Mountain karantina merkezinde ne oldu? Cezaevinde ne yaşandı? Salgına ilişkin en önemli bulgulara Leon Mountain bölgesindeki eski cezaevi kompleksine karşılaşıyoruz. Tesisin önceki adı Leon Mountain Correctional Facility. Yani burası başlangıçta mahkumları tutmak amacıyla kullanılan kapalı bir cezaevi kompleksi. Ancak salgının bir aşamasında yapının işlevinin değiştirildiği ve bir karantina merkezine dönüştürüldüğü görülüyor. Yüksek duvarlar, kilitli koğuşlar, kontrollü geçiş noktaları ve insanları birbirinden ayırmaya uygun kapalı bölümler tesisin neden tercih edilmiş olabileceğini açıklıyor. Burada enfekte şüphesi taşıyan kişilerin veya salgın bölgesinden tahliye edilen sivillerin tutulmuş olması mümkün. Fakat kompleks içerisinde karşılaştığımız bazı alanlar sıradan bir karantina operasyonundan daha fazlasının yürütüldüğünü düşündürüyor. Tesiste hazmat kıyafetleri, medikal maskeler, taşınabilir hava tankları, solunum ekipmanları, kan torbaları ve enjektörlerle karşılaşıyoruz. Bazı enfektelerin sağlık çalışanı veya biyolojik tehlike personeline ait kıyafetler taşıdığı da görülüyor. Bu durum, salgın sırasında tesiste tıbbi personelin görev yaptığını gösteriyor. Mikroskoplarla donatılmış çalışma alanlarına ilişkin bulgular da bulunuyor. Bazı odalarda biyolojik örnekleri saklamak için kullanılmış olabilecek kaplar, tıbbi malzemeler ve işlenmiş dokuya benzeyen maddeler görülüyor. Bunun yanında ağır çürüme kokusunun hissedildiği, sineklerin toplandığı ve dışarıdan kapatılmış gibi görünen bazı bölümler de mevcut. Odaların neden mühürlendiğini bilmiyoruz. İçerideki enfektelerin kontrol dışına çıkmış olması mümkün. Bir laboratuvar kazası yaşanmış olabilir. Ya da tesiste görev yapan personel, içeride bulunan biyolojik metallerin dışarı çıkmasını engellemeye çalışmış olabilir. Ancak virüsün bu tesiste üretildiğine dair hiçbir kanıtımız yok. Leon Mountain salgının başlangıç noktası olmayabilir.
Burada gördüğümüz ekipmanlar enfekteleri incelemek, bulaşma biçimini anlamak veya bir tedavi yöntemi geliştirmek amacıyla kullanılmış olabilir. Şu anda söyleyebileceğimiz tek şey Lean Mountain'da enfeksiyon üzerinde çalışmalar yürütülmüş gibi göründü ve bu çalışmalar tamamlanmadan tesis terk edilmiş durumda. Ceset sahaları, toplu mezarlar. Bu alanlarda ne yaşandı? Champlain Valley'de ölülerin tek bir noktada toplanmadığını görüyoruz. Bölgenin farklı noktalarında birbirinden farklı amaçlarla kullanılmış olabilecek ceset sahaları bulunuyor. Bunlardan ilki Serenac'ın güneybatısındaki Abandoned Gravesite. Burada açık bırakılmış mezarlar, ceset torbaları ve tamamlanmamış bir defin operasyonuyla karşılaşıyoruz. Alan, normal bir mezarlıktan çok acil durum sırasında hazırlanmış toplu bir gömü sahasına benziyor. Cesetlerin evlerden, hastanelerden, sokaklardan veya karantina merkezlerinden taşınmış olması mümkün. Mezarların çevresindeki araçlar ve ceset torbalarının yerleşimi ölülerin sistemli biçimde toplanmaya çalışıldığını düşündürüyor. Ancak işlemlerin tamamlanmadığı açıkça görülüyor. Bazı mezarlar açık bırakılmış durumda. Torbalanmış bedenler hala sahada duruyor. Operasyonu yürüten ekiplerden ise geriye işleyen bir düzen kalmamış. Bazı ceset torbalarında hareket görüldüğüne dair kayıtlarda bulunuyor. Bunun ne anlama geldiğini henüz bilmiyoruz. Torbalara yerleştiren kişiler tamamen ölmeden dönüşmeye başlamış olabilir. Alternatif olarak enfeksiyon ilerledikten sonra hareketsiz kabul eden bedenler yeniden tepki göstermiş olabilir. İkinci saha ise Dump Site 2B. Bu alanın yapısı toplu mezarlardan farklı bir yöntem kullanıldığını gösteriyor. Buradaki bedenler gömülmek yerine ayrı bir imha sahasına taşınmış olabilir. Neden bazı bedenlerin gömülürken bazılarının farklı bir alana gönderildiğini bilmiyoruz. Sahalar farklı dönemlerde kullanılmış olabilir. Enfekte bedenler ve enfekte olmayan ölüler birbirinden ayrılmış olabilir. Ya da ölüm sayısının artmasıyla birlikte düzenli defin işlemleri sürdürülemez hale gelmiş olabilir. Mevcut bulgular bölgede ölülerin en az 2 farklı yöntemle yönetilmeye çalışıldığını gösteriyor. Ancak bu operasyonların ikisi de tamamlanmamış görünüyor. Kamu ve sivil müdahale noktalarında neler yaşandı? Bölgede yalnızca karantina ve askeri yapılara ait izler bulunmuyor. Serenak Adliyesi, Serenak Belediye Binası, Redford İtfaiyesi, Brens Eczanesi gibi sivil kurumlar da salgın döneminde kullanılmış olabilecek noktalar arasında yer alıyor. Özellikle eczane ve kamu binaları çevresindeki tıbbi malzemeler, ceset torbaları ve terk edilmiş ekipmanlar yerel yönetimin salgının ilk aşamalarında müdahale noktaları kurmuş olabileceğini düşündürüyor. Belirti gösteren kişiler burada muayene edilmiş olabilir. Enfekte şüphesi taşıyanlar karantina merkezlerine gönderilmiş olabilir. Sağlıklı görünen siviller ise evlerine veya farklı güvenli bölgelere yönlendirilmiş olabilir. Fakat bu noktaların tam olarak hangi işlevi yerine getirdiğini doğrulayamıyoruz. Hasta listesi yok, sevk kaydı yok. Müdahale ekiplerinin ne kadar süre faaliyet gösterdiğini gösteren düzenli bir kayıt da bulunmuyor. Geriye yalnızca yarım bırakılmış ekipmanlar ve terk edilmiş müdahale alanları kalmış durumda. Bu görüntü, yerel yönetimin salgını başlangıçta kontrol edilebilir bir sağlık krizi olarak değerlendirilmiş olabileceğini düşündürüyor. Ancak Phoenix'in kısa süre içinde mevcut sağlık sisteminin kapasitesini aştığı görülüyor. Neden hiçbir kayıt yok ve neden radyolar sessiz? Bölgedeki en önemli iletişim noktalardan biri Redford ile Saranac arasında bulunan 93.4 radyo istasyonu. İstasyon küçük bir yayın binası ve radyo kulesinden oluşuyor. Bu yapı salgın sırasında halka bilgi aktarmak, tahliye talimatları vermek veya acil durum duyuruları yapmak amacıyla kullanılmış olabilir. Televizyonlarda görünen acil yayın sistemi ve bölgede bulunan taşınabilir radyolar iletişim ağının salgının ilk dönemlerinde faaliyet göstermiş olabileceğini düşündürüyor. Fakat istasyonun ne yayınladığı bilinmiyor. Son yayının ne zaman yapıldığını bilmiyoruz. Halka hangi talimatların verildiğini veya yayınların neden kesildiğini gösteren bir kayıt da bulunmuyor. İstasyon personeli tahliye edilmiş olabilir. Yayın merkezi enfekteler tarafından ele geçirilmiş olabilir. Ya da enerji ve iletişim altyapısının çökmesiyle birlikte yayınlar sona ermiş olabilir. Şu an için bildiğimiz tek şey bölgede halka ulaşmak için kullanılabilecek bir yayın altyapısı bulundu. Fakat bu altyapının salgını kontrol altına almaya yetip yetmediğini bilmiyoruz. Ordu neredeydi? Askeri operasyonlar yürütülmedi mi? Champlain Valley'de askeri bir varlığın bulunduğunu gösteren çeşitli izlerle karşılaşıyoruz. Bunlardan biri Outpost Alpha adı verilen ileri karakol. Bu karakolun hangi operasyon amacıyla kurulduğunu açıklanmıyor. Askeri birlikler yolları kontrol etmek, yerleşimleri boşaltmak veya Leon Mountain'daki karantina tesisini korumak amacıyla bölgeye gönderilmiş olabilir. Karakol, tahliye ve ikmal operasyonlarının bir parçası olarak da kullanılmış olabilir. Ancak birliklerin ne zaman ve neden geri çekildiğini bilmiyoruz. Bölgede bir helikopter enkazı ile birlikte Leon Mountain'ın güneydoğusunda kaydedilen tren kazası yer alıyor. Bu araçların ne taşıdığı bilinmiyor. Kazaların salgına doğrudan bağlantılı olup olmadığını doğrulayacak bir görev kaydına henüz ulaşamıyoruz. Ayrıca gökyüzüne görünen askeri uçaklara ilişkin kayıtlar da bulunuyor.
Bazı gözlemlerde jetlerin bölge üzerinden geçtiği ve ardından uzak noktalarda patlamalar veya enkaz alanları oluştuğu bildiriliyor. Bu uçakların hala faal olan bir askeri yapıya ait olması mümkün. Ancak uçuşların keşif, bombardıman, tahliye veya ikmal amacı taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz. Askeri müdahalenin izleri bölgede açıkça görülüyor. Fakat operasyonun amacı, kapsamı ve nasıl sona erdiği hala belirsiz. Peki bundan sonra? Bundan sonra ne olacak? Şimdilik elimizde kesin cevaplardan çok geride bırakılmış izler bulunuyor. VNX'in kökeni, bulaşma biçimi ve Lean Mountain'da yürütülen çalışmalar hala belirsizliğini koruyor. Bu nedenle dosyayı kapatmıyoruz. Araştırmaya Cosmoland Discord sunucusundaki Lore-Wiki forumundan devam ediyoruz. Oyunda bulduğunuz notları, belgeleri, ekran görüntülerini ve teorileri orada paylaşarak VN dosyasına katkı sağlayabilirsiniz. Yeni bulgular geldikçe bu dosyayı yeniden açacağız. Buraya kadar izlediyseniz eğer videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve Discord sunucumuza gelerek selam vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.